Evren bir simülasyon mu? Matrix gibi bir bilim kurgu senaryosunu hatırlatan bu fikir uzun zamandır heyecan uyandırıyor. Ancak UBC Okanagan'daki Doktor Mir Faizal ve ekibi son çalışmalarıyla bu hipotezi matematiksel olarak inceleyip kökten çürüttü. Elde ettikleri kanıtlar bu fikrin sadece düşük bir olasılık değil, doğası gereği imkansız olduğunu gösteriyor. Kısacası, evrenimiz bir bilgisayar programı değil. Bu sonuç, simülasyon hipotezini felsefenin ötesine taşıyarak doğrudan bilimsel tartışmanın konusu yaptı. Peki bu çarpıcı sonuca nasıl ulaşıldı? İşte şimdi simülasyon teorisini imkansız kılan bilimsel ve matematiksel argümanları inceleyeceğiz. Simülasyon hipotezi nedir? Bu fikir, gelişmiş bir uygarlığın evrenimizin tüm geçmişini, bugününü ve geleceğini dev bir bilgisayar programı olarak kopyalayabileceğini öne sürer. Yani her şey bir kod dizisidir. Ünlü filozof Nick Bostrom'un simülasyon argümanına göre, eğer bir uygarlık kendi tarihinden sayısız simülasyon üretebilecek teknolojiye ulaşırsa, pek çok evren simülasyonu oluşur. Bu durumda bizim yaşadığımız evren, gerçek evrenin bir kopyası olabilir. Yıllardır 3 olasılık konuşulur. Ya uygarlık bu teknolojiye hiç ulaşamaz, ya ulaştığında simülasyon başlatmaz, ya da biz zaten bir simülasyon içindeyiz. Eğer üçüncü ihtimal doğruysa, içindeki evrenimiz gerçek evrenin yalnızca bir kopyası demektir. Tüm bu düşünceler bilim kurgu gibi görünse de, şimdi matematiksel bir cevap var. Bu hipotez bir zamanlar sadece felsefi bir tartışma olarak görülüyordu. Çünkü evren bir simülasyon olsa bile bunu kanıtlamak zordu. Ancak Dr. Faisal'ın ekibi bu durumu değiştirdi. Journal of Holography Applications in Physics'te yayımlanan makalede, araştırmacılar, eğer evren bir simülasyonsa, bu simülasyonun mantığı nasıl işler, diye sordu. Yani gerçekliği fiziksel deneylerle değil, matematiksel argümanlarla test etmeye karar verdiler. Bu sıra dışı yaklaşım, simülasyon fikrine bilimsel bir çerçeve kazandırdı. Modern fizik gerçeklik anlayışımızı kökten değiştirdi. Kuantum kütle çekim yaklaşımları, uzay ve zamanın madde gibi temel bir yapı olmadığını, çok daha derin bir bilginin ürünü olduğunu öne sürüyor. Bu derin yapı, fizikçilerin bahsettiği platonik bilgi kavramıyla ifade ediliyor. Platonik bilgi, fiziksel evrenin ardındaki saf matematiksel gerçekliği anlatır. Yani evrenin özü, klasik madde enerji değil, soyut matematiksel bilginin yapı taşlarıdır. Ancak Faizal ve ekibi, bu bilgi temelli model üzerinde durunca şaşırtıcı bir sonuç elde etti. Gerçekliğin tüm yönlerini betimlemek, yalnızca adım adım işleyen algoritmalarla mümkün değil. Bunun için Gödel'in eksiklik teoremi gibi güçlü bir matematiksel sınır kullandılar. Gödel'in teoremi basitçe şöyle diyor: tutarlı bir matematik sistemi her gerçeği kanıtlayamaz. Yani sistemin içinde yer alan bazı doğrular, onu çalıştıran algoritmalarla asla ispatlanamaz. Araştırmacılar bu yüzden algoritmik olmayan doğruların gerçeklikte de var olduğunu öne sürüyor. Başka bir deyişle, evrenin en temel katmanında basit bir algoritmanın kavrayamayacağı başka bir seviye var demektir. Biraz daha sezgisel düşünelim. Bir matematikçi yeni bir teorem keşfettiğinde, genellikle birden fazla adımı bir araya getiren sezgisel bir kavrayıştan bahsederiz. Oysa bir bilgisayar, aynı sonuca ulaşmak için her adımı tek tek çalıştırmak zorundadır. Evrenin temeli de benzer. Bazı gerçekleri kavramak için klasik adım adım hesaplamaların ötesine geçmek gerek. Benzer şekilde, simülasyon evreninde adım adım işleyen bir yazılım, içinde yer alan tüm gerçekleri yakalayamaz. Evrenimizde bazı gerçeklerin bilgisayar mantığıyla elde edilemeyeceğini gösteriyor. Elbette birileri, peki ya kuantum bilgisayarlar veya yapay zeka diye sorabilir. Kuantum bilgisayarlar olağanüstü hesaplamalar yapsa da, arkalarında değişmeyen kuantum mekaniği yasaları vardır. Yapay zeka karmaşık modellemeler yapsa da, arka planda algoritmalarla çalışır. Bu teknolojiler ne kadar gelişirse gelişsin, simülasyon fikrinin temel sorununu aşamaz. Doktor Faizal diyor ki, her simülasyon özünde algoritmiktir. Programlanmış kuralları takip eder. Oysa gerçekliğin temel düzeyi algoritmik olmayan bir anlayış gerektirir. Başka bir deyişle, ne kadar karmaşık olursa olsun bir simülasyon hep kod dizilerinden ibaret kalır. Evrense bundan öte bir düzeyde işler. Lawrence Krauss ise ekliyor, fizik yasaları uzay zaman içinde kapalı kalamaz. Çünkü
uzay zamanı kendileri üretirler. Yani evrenin temel kuralları onları tanımlayan uzayın ötesinde bir yerde durur. Dolayısıyla evreni tümüyle kapsayan bir teorinin sadece hesaplamalara dayanamayacağı ortaya çıkıyor. Kısacası, simülasyon kuramı için yapılan tüm argümanlar evrenin daha derin bir yapıyı gerektirdiğini gösteriyor. Bu yeni anlayışa göre fizikte her şeyi açıklayan kuram için hesaplamaların ötesine geçmek gerekebilir. Peki bu ne anlama geliyor? Özetle, bu çalışmanın 3 ana sonucu var. Birincisi, modern fizik teorileri evrenin temelinde soyut bir bilgi alanı olduğunu gösteriyor. İkincisi, Gödel'in eksiklik teoremi gibi matematiksel sonuçlar bu bilginin tamamının adım adım bir hesaplamayla çözülemeyeceğini söylüyor. Üçüncüsü, bu nedenle evrenin tam ve tutarlı bir tarifini yapan bir simülasyon tasarlamak imkansızdır. Bilim ne kadar ilerlerse ilerlesin, evreni eksiksiz şekilde taklit eden bir simülasyonun kanıtını asla bulamayacağız. Peki sizce evrenimiz gerçek bir doğaya mı sahip, yoksa bir simülasyon mu? Yorumlarda tartışalım.